Herkese merhaba. Bugün masada Finch var. Ama hemen söyleyeyim, bu öyle bildiğiniz bilim kurgulardan değil. Aslında hepimizin aklındaki o soruyu soran bir film. Bizden geriye ne kalacak? İşte filmin sorduğu o can alıcı soru bu. Bu soru bizi anında filmin duygusal merkezine, tam kalbine yerleştiriyor. Yani olay bir hayatta kalma mücadelesinden çok daha fazlası. Aslında bu bir emanet hikayesi. Filmi diğerlerinden ayıran da tam olarak bu. Hani devasa kıyamet senaryoları, dünyayı kurtarma operasyonları bekleriz ya. Finch tam tersini yapıyor. Odağını küçültüp çok daha büyük bir şeye, yani sorumluluğa ve sevgiye odaklanıyor. Peki, gelin şimdi Finch'in dünyasına bir girelim. Onu bu noktaya getiren o acımasız gerçeklik neymiş bir bakalım. Dünya kelimenin tam anlamıyla bir cehenneme dönmüş. Ozon tabakası yok olmuş. Yüzey sıcaklığı 66 derece. Düşünsenize. Ama olay sadece sıcaklık değil. Güneşin kendisi en büyük düşman haline gelmiş. Dışarı adım atmak bile ölümcül bir risk. İşte filmdeki o boğucu, o kilostrofobik hava buradan geliyor. Finch'in her kararı bu baskı altında alınıyor. Ve bu dünyanın ortasında Finch var. Hayatta kalmış son insanlardan biri, parlak bir mühendis ama bir sorunu var. Ölümcül derecede hasta ve zamanı daralıyor. Tek bir amacı, tek bir takıntısı var. Kendisinden sonra köpeği Goodyear'a ne olacak? İşte bütün hikaye bu soru üzerine kurulu. Peki ne yapıyor? İşte bu çaresizliğin içinde bir mühendisin aklına gelebilecek en radikal şeyi yapıyor. Kendine bir hizmetkar değil, kendisinden sonra görevi devralacak bir halef inşa ediyor. Ama bir sorun var, zaman. Büyük bir fırtına yaklaşıyor ve apar topar yola çıkmaları gerekiyor. Bu yüzden de Jeff adını alacak robotun veri yüklemesi, işte o sadece %72'de kalıyor ve bu %28'lik eksiklik aslında filmin bütün dinamiğini belirliyor. İşte burada filmin kalbine iniyoruz. Bilgi ile bilgelik arasındaki o devasa fark. Düşünün, Jeff'in beyninde tonlarca ansiklopedik bilgi var. Her şeyi biliyor teoride. Ama sorumluluk, güven, sezgi, bunlar hangi veri paketinde yazıyor ki? Bir köpeğe nasıl şefkat gösterileceğini, tehlike anında nasıl sakin kalınacağını kılavuzlardan öğrenemezsiniz. Finch'in asıl öğretmesi gereken şey de tam olarak bu, bilgelik. Ve bu bilgelik dersinin verileceği yer de belli, St. Louis'ten San Francisco'ya uzanan o tehlikeli yol. Burası Jeff'in gerçek okulu olacak, teorinin bittiği, pratiğin başladığı yer. Yol boyunca nelerle karşılaşmıyorlar ki? Devasa bir fırtınadan kaçıyorlar, terk edilmiş bir hastanede korkunç bir insan tuzağına düşüyorlar, otoyolda gizemli biri tarafından takip ediliyorlar. Her bir olay Jeff'i o %72'lik programının dışına çıkmaya zorluyor, korumak, gözetmek ne demek en zor yoldan öğreniyor. Finch'in ona söylediği bir söz var, çok önemli. Topu getirmesi köpeği hayatta tutmaz, aranızdaki bağ da hayatta tutmaz, mama hayatta tutar. Yani diyor ki, duygular güzel ama sorumluluk her şeyden önce gelir. Jeff'in bir oyun arkadaşı değil, bir vasi olması gerekiyor. Yani anlayacağınız bu yolculuk bir noktadan diğerine gitmekten çok daha fazlası. Jeff'in metalden ve koddan bir ruha, bir koruyucuya dönüşümünün hikayesi bu. Ve her okulun bir mezuniyeti vardır, değil mi? İşte bu yolculuğun sonunda da o kaçınılmaz an geliyor. Mirasın tamamen devredildiği o son güven testi. Finch öldüğünde Jeff tek başına kalıyor ve kendine o hepimizin bir kayıp sonrası sorduğu soruyu soruyor. Şimdi ne yapacağım? O olsa ne yapardı? İşte o an tüm teorik bilginin bittiği an. Artık tek başına. Ama Finch ölümünden sonra bile Jeff'e bir ders bırakmış. Küçük bir detay, bir konserve açıcı. Bu aslında çok güzel bir metafor. Kaybettiğimiz sevdiklerimiz aslında bize en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda ortaya çıkacak küçük bilgelikler, küçük araçlar bırakırlar. Finch'in mirası da tam olarak buydu. Yani aslında Finch'in ölümü bir son değil. Bu Jeff'in mezuniyeti. Görev Jeff'in kendi ayakları üzerinde durabildiği, sorumluluğu tek başına alabildiği an tamamlanmış oluyor. Peki, mezuniyetten sonra ne oluyor? Bir robot ve bir köpekten oluşan bu yeni ailenin hikayesi burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Golden Gate Köprüsü'ne vardıklarında bir şey fark ediyorlar. Diğer hayatta kalanların bıraktığı notlar, işaretler. Yani yalnız değiller. Dışarıda bir yerlerde başkaları da var. Bu da demek oluyor ki asıl yolculuk şimdi başlıyor. Artık sadece hayatta kalmak değil, bir topluluk bulma, bir gelecek kurma umudu var. Finch'in bıraktığı miras işte bu umudun ta kendisi. Şimdi gelin, bu
filmle ilgili birkaç yaygın yanılgıyı hızlıca düzeltelim. Mesela Kıyamet filmi dünyayı kurtarmakla ilgilidir deriz. Hayır, bu film bir köpeğin geleceğini kurtarmakla ilgili. Veri dolu bir robot mükemmeldir sanırız. Hiç de değil. Sorumluluk ve bilgelik sonradan öğrenilir. Ve son olarak yalnızlık hikayesi karanlık olmalı diye düşünürüz. Aksine Finch'in tonu hüzünlü olsa da aslında çok sıcak. Özetle, Finch bize o büyük sorunun cevabını veriyor. Ben gittikten sonra ne olacak? Cevap çok basit ve çok derin. Öğretilmiş güven. Peki şimdi soru size. Jeff ve Goodyear o diğer insanları bulduğunda sizce nasıl bir aile kurarlar? Finch'in öğrettiği o güven dersi bu yeni başlangıçta onlara yetecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.